Hemen hızlıca bu videoyu da geçelim. Bu videoyu da geçiyorum ama bir önceki videoyu izlemeden de bunu izleyenler olabilir. O yüzden bak burada abone olmayan kullanıcılar var. Bunlardan olmuyorsun. Gidiyorsun hemen iki tık tık yapıyorsun. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun kanala. Yani olursan güzel olur. Bu videoda şimdi az önce G-Translate ile otomatik çeviri yaptık. Şimdi de Translate Press eklentisiyle yine çeviri yapacağız ama bu daha manuel olacak. Biraz daha kullanılabilir bir eklenti Translate Press. Hatta kendi sitemde de onu kullanıyorum. Doğru. Ama yine bu eklenti, yine eklenti ekle diyorum buraya. Translate yazdığımda bu sefer yine en başta Translate Press geliyor. Bunu kuralım. Az önce şunu yapmıştık. Bu otomatik, tamamen otomatik. Çok basit ama özelleştirebilir mi? Değil. O yüzden Translate Press'i deneyelim. Ee, Şu kurulumdan bir çıkalım. Geçelim bunları. Beni bir bırak. Heh. Tamam, direkt beni eklenti yükledikten sonra etkinleştirdikten de sonra direkt ayarlar kısmına atıyor. Ayarlarda default dilimiz Türkçe. Yani sitemiz Türkçe. Sonrasında bir dil ekleyelim buraya. Ne ekleyeceğiz? Tabii ki İngilizce ekleyelim. Burada tabii sadece tek dil ekleme seçeneğimiz var. Daha fazla dil yani 3-4 dile sahip olacaksak Translate Press bizim işimize yaramayacak. İngilizce ekledim. Başka yapmam gereken hiçbir şey var mı? Yok. Save change dedim. Ayarları kaydettim. Sonrasında menüye gelelim. Menüler. Burada Language Switcher geldi. Bunun ayarları nasıldı tabi. Hemen kendi web sitemde ne yapmışım? Oradan örnekle devam edelim. Kendi siteme şuradan ben bir gireyim. Burada mıydı? Şuradan bakayım. Bakalım. Bunun ayarlarını nasıl yapıyoruz? Hatırlamıyorum, ben de her gün bunlarla uğraşmıyorum ki yani. Birazcık karışık. Gördüğüme geldik. Menülere geldim. Direkt opposite seçmişiz. Aynen. Tamam. Neyi seçiyormuşuz? Buradan opposite. Opposite language. Ekledim, kaydettim. Nasıl gözüküyormuş bakalım. Nerede? Buraya gelmiş. Sağ alta gelmiş. Biz bunu ama menüye ekledim ben bunu. Mobil menüye eklemişim, pardon, yanlış yere ekledik. Main menüye geldim. Language switcher şuraya da ekleyelim. Doğru menümüz burası. Menüyü kaydettim mi? Kaydettik şu anda. Heh. Bu hangisinde kaldı? Bunu kaldıracağız az sonra. Şu sağ altta gözüken yanlış. Buraya geldi. İngilizceye tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü henüz çevirileri yapmadık. Biz bunu manuel olarak çevireceğiz. Ama önce şu sağ alttaki karmaşayı bir kaldıralım. Yine Translate Press'in ayarları neredeydi? Ayarlardan burada özellikleri. Custom Links yüzünden neredeydi bu sağ alttakini nasıl kaldırıyorduk acaba? Buradan ayarlarını değiştirebiliyormuşuz bakın. Niye sağ altta gözüküyor bu ama? Bu kendi sitemde nasıl yapmışım ben bunun ayarlarını? Ya sağ altta sol altta falan gözükmesini istemiyorum. Sadece tam burada, aynen burada gözükmesi lazımdı. Ha, bunu yenilemişler. Oo. Switcher is enable'ı kaldırsam customize'ı buraya koymuşlar ya. Normalde buradaydı ya. Neyse, save change edelim şunları da bir. Komple nasıl kaldıracağım?
Kral sağ altta sol altta istemiyorum ben bunları ya. Bu mu lan? Bu muydu? Ya buymuş ya. Tam switcher istemiyoruz. Burada niye hale gösteriyorsun o zaman ya? Kafamızı karıştırıyorsun. Tamam buymuş. Sağ altta gösterilmesini istemiyoruz. Burayı kesmeyeceğim. Burayı ufak bir atlatılabilir. Tamam, sadece menüde olmasını istiyorum ben bunun. Peki çevirileri nasıl yapacağız? Yine bu ayarlardan, bak burada koskocaman var. Translate site var. Buna tıkladığımda beni web siteme atıyor. Yani sitenin ön yüzüne atıyor. Bunların çevirisini tek tek manuel olarak yapabiliyorum. Veya seçiyorum, bak işletmenizin geleceği için dijital çözümler. Bunu seçtim. Bak Türkçe dili bu. Burada to English. İngilizcesi ne olacak diyor. Ne olacak? Bilmiyorum. O yüzden DeepL'a geliyorum. İşte buradaki yazıyı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Çevirdim. İngilizcesi buymuş. Bunu da gelip buraya kaydediyorum. Save dedim. Sonra siteye gidelim. Bir F5 atalım. İngilizceyi seçtim bu sefer. Ve İngilizceyi seçtiğimde bakın az önce değiştirdiğim yer İngilizce olarak geldi. Ama bu dijital çözümler ayrı bir alanmış. Şu dijital çözümleri unuttuk. Bu da Digital Solution olmalı. Bunu da yine bak bu üzerine geldim. Kaleme tıkladım. Buradakini çevirdim. Böyle bir F5'imi attım. Sadece şu alanı çevirelim de anlayalım. Bu çevirdiğim alan direkt İngilizce olarak geldi. Buralar değişmedi çünkü niye? Hepsini tek tek çevirmemiz gerekiyor burada. Tek tek mesela burada web tasarım yazıyor. Dijital pazarlamayı seçtik. Digital marketing olacak. Sevileceğiz falan. Bunu buradan tek tek seçmemize de gerek yok. Hani bu sayfada olan bütün içerikler şu alanda gözüküyor. Mesela bir yerde web tasarım yazıyormuş. Onu seçerim. Web design olarak çeviririm. Kaydedilir. Yani buradan tek tek bulmamıza da gerek yok. Burada zaten içerikte olan, sitede olan tüm içerikler, bu sayfada olan tüm içerikler burada yazıyor. Projeler project olarak save'ledim. Sonra geldik. Yine F5 attım. Zaten İngilizce dilindeyim. Bak burada zaten uzantısı İngilizce olarak gelmiş. Bak web design olarak değişti orası. Çözümler neredeydi acaba? Bu şekilde değiştirebiliyorum. Mesela şurada bir e-ticaret yazıyor. Bunu seçtim. E-commerce miydi? Aynen öyle. Bunları tek tek seçip değiştiriyoruz, çeviriyoruz. Sonra başka sayfa ne olacak? Hakkımızda'ya tıkladım. Hakkımızda alanına geldik. Burada yine aynı mantık tamamen devam ediyor. About us diyorum. Peki menü nasıl değişecek? Değil mi? Merak ettik mi bunları? Etmedik. Aynı mantık. Yine buradaki menü hakkımızda tıkladım. Bu zaten az önce çevirdiğim için aynısı çevrilmiş oldu. F5 attığımda buradaki menüdeki hakkımızda kısmı da değişti. Tıkladığımda buradaki hakkımızda yazısı da değişti. Şöyle bir olay da var. Seçtiğim yazı aynıysa mesela bu menüde iletişim yazıyor. Tamam mı? Şurada da iletişim yazıyor. Ben hem burayı hem de burayı değiştirmem gerekmiyor. Bir tane iletişim metnini değiştirdiğimde başka nerede iletişim yazıyorsa yazsın. Bütün her yerdeki de değişecek. Bir defa beraber kelimesini değiştirdiğimde başka bir yerde de beraber kelimesi geçiyorsa o kelime de değişecek. Anlatabildim mi? Hepsi için tek tek uğraşmayacağız yani. Öyle bir avantajı var. Ee, buradaki mantık bu kadar aslında. Direkt menüye nasıl eklediğimizi gösterdik. Zaten kendi sistemde de şuradaki sitede de aynı mantığı kullandık. Yani burada da Translate Press kullanılıyor. Ee,
Tabii değişmiş bu arada. Ayarları değişmiş. Şurada görünümü değişmiş. Bu switcher kısmını kaydettiğimde açık olduğunda o switcher yani menü şeysi sağ alta da geliyor. Tabii bunun yerini yine burada bir yerde değiştirebiliyoruz muhtemelen. Ee, Mesela şu dikine yerine yan yana da bu böyle ayarlanabiliyormuş. Ama ben bunu hmm, sağ altta olsun istemiyorum. Yani dil seçeneği sağ altta, sol altta, ortada falan böyle saçma sapan yerlere koymayın. Mantıklı değil yani bu. O yüzden bunu istemediğimiz için direkt kapatayım. Kapatacağım için de ayarlarını göstermeyeceğim. Direkt menüyü nasıl eklediğimizi anlattım. Zaten burada menüde switcher olarak geliyor. Bunu da opposite language olarak seçtiğimde bu şekilde karşıma çıkıyor. Peki current falan filan onu seçseydim ne olacakmış? Ha, bu opposite'i seçtiğimde olan yani opposite değiştirme anlamında muhtemelen İngilizceye çevir seçeneği olarak geliyor. Bu da current yani aktif dili gösteriyor. Yani şu an Türkçedeyiz. Bakın şu an Türkçedeyiz. Türkçeyi gösteriyor. Türkçe bir defa tıkladığımda bu sefer de İngilizceye mi geçecek? Boş verelim buna. Current'i boş verelim. Bunu kaldırdım. En güzel opposite. Okey. Diğerleri neydi? Diğerleri de İngilizce, Türkçe. Ha, boş ver onları. Bu şekilde devam yani. Burada yapacak başka bir şey yok. Her alana tıklanabilir bir alan. Zaten her alan tıklanabilir. Eğer bulamadıysan bir şeyi veya bir yerde kaçırdığın bir şey varsa direkt o zaman buradan arayabilirsin. Mesela şu an hakkımızda sayfasındayım. Hakkımızda da olan bütün içerikler burada yazıyor. Şurada yazıyor. Buradan istediğini bak görseller, dinamik şeyler falan da var. Tabi bunları değiştirmeye çok gerek yok ama bak görseller falan var. Hepsi burada yazıyor. Bak en alttaki copyright alanı da burada. Burada bir copyright alanı var. O bile yazıyor. Her yer, bütün içerik burada yazıyor. Buradan seçip değiştirip kaydetmeyi unutmuyoruz. Buradaki olay da bu kadar. Translate Press eklentisi de bu kadar basitti. Bir sonraki videoda da Polylang eklentisini kullanacağız. Benim en sevdiğimdir çünkü her bir sayfayı müthiş bir şekilde özelleştirebiliyorum. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Polylang'de. Şöyle şeyler yapılabiliyor. Biz buradaki tasarımı değiştiremiyoruz mesela farklı dillerde. Ama Polylang'de bütün tasarımı da değiştirebilirim. Yani ben Türkçe'de böyle bir tasarım kullanmışım ama İngilizce'de bunu istemiyorum. Mesela burada bir başlık istemiyorum. Buradaki görseller böyle olsun istemiyorum. Farklı bir tasarım istiyorum. Polylang'de onu bile yapabileceğiz. O yüzden bu video şimdilik bu kadar. Abone olup like atmayı unuttuk mu? Unutmadık. Bir sonraki videoda görüşürüz.